Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideleriniz çiçekliyken ve özellikle orkidelerinizin çiçek dalları yoksa çiçek dalı çıkarmasını teşvik edecek, aynı zamanda çiçekli orkidelerinizde de sürekli kullanabileceğiniz bir sıvı bitki besininden bahsedeceğim. Özellikle havaların ısınmasıyla, yaz mevsiminin gelmesiyle evde hazırlamış olduğumuz sıvı bitki besinleri eğer uzun süre bekletirsek çiçeklerimizde ister istemez sineklenme, böceklenme yapabiliyor. Bu tarz problemlerle karşılaşmamak için bugün sizlere özellikle yaz boyunca su yerine de kullanabileceğiniz inanılmaz etkili bir sıvı bitki besini hazırlayacağız sizlerle beraber. Bu hem orkidelerinizin yeni yaprak çıkarmasına hem bol bol çiçek dalı ve kök çıkarmasına da inanılmaz etkili olacaktır. Gördüğünüz üzere orkidelerim bol çiçekli. Bunda kullanmış olduğum sıvı bitki besinlerinin tabii ki çok inanılmaz faydası var. Bugünkü sıvı bitki besinini yumurta ile yapacağız. Daha önce sizlere yumurta kabuğundan sıvı bitki besinini nasıl hazırlayacağımızla ilgili değişik yöntemlerden bahsetmiştim. Bugün ise sürekli olarak evimizde yapmış olduğumuz bir yöntemden bahsedeceğim. Bunun için gerekli malzememiz sadece su. Bir tencerenin içerisine suyumu koydum. İçerisine yumurtaları koyacağım. Öncesinde yumurtaları çeşmede yıkayacağım ve daha sonra tencerenin içerisine koyup kaynatacağım. Normalde bunu kahvaltı için hazırlıyorum. Sizler de sabahları eğer evde yumurta haşlıyorsanız sizlere tavsiyem bol suyun içerisinde haşlamaya çalışın. Böylelikle haşlamış olduğumuz yumurta suyunu evdeki bütün çiçeklerimize verebiliriz. Ben sadece 2 tane yumurta kullanıyorum. Sizler istediğiniz kadar yumurta kullanabilirsiniz. Yumurta sayısına göre suyu daha da artırabilirsiniz. 2 yumurta için ben 1 litre su koydum ve kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra mutlaka ocağın altını kapatın. Daha fazla kaynatmayın. Bakın 10 dakika kaynadıktan sonra hemen ocaktan aldım ve içindeki yumurtaları çıkarıp suyun soğumasını bekleyeceğim. Evet, suyumuz soğudu. Artık bu suyu evdeki bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Hem orkidelerinize hem de evdeki menekşelerinize, aloe vera çiçeklerinize ya da diğer bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Bunun çiçeklerinize hiçbir zararı olmaz fakat çok faydasının olduğunu sizler de göreceksinizdir. Bakın bu şekilde suyumu koydum ve şimdi bu suyumuzun içerisinde bol miktarda kalsiyum var, fosfor var ve vitaminler var. Ve bunlar da zaten eğer evde çiçek besliyorsanız mutlaka belirli aralıklarla düzenli olarak vitaminler vermeniz gerekiyor. Çünkü çiçeklerin buna ihtiyacı vardır. Çiçeklerin güneş gibi, su gibi ihtiyaçların yanında mutlaka sıvı bitki besinlerine de ihtiyacı vardır. Bu çiçeklerin özellikle bol bol ve büyük çiçekler açmasına yardımcı oluyor. Her bir saksı için 5 yemek kaşığı kadar kullanıyorum. Bakın daha fazla kullanmıyorum. Sizler de bu yumurta kabuğu suyu gibi ya da diğer vitaminleri kullandığınız zaman orkidelerinizin özellikle bol çiçekli olmasına yardımcı olacaktır. Şunu da belirtmek istiyorum. Orkideler çiçekliyken tabii ki sıvı bitki besinleri verilir. Sıvı bitki besinleri verilmez diye bir şey yoktur. Çünkü orkideler hem çiçek açma döneminde hem de çiçekli dönemde mutlaka vitaminlere ve bir takım besinlere ihtiyaç duyarlar. Ben düzenli olarak veriyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bu yumurta kabuğu haşlama suyunu normal su vermezseniz bile dahil düzenli olarak bunu verebilirsiniz. 15 günde bir ya da orkidelerinizin kökleri beyaza döndükçe bu sudan verebilirsiniz. Çok faydasının olduğunu göreceksiniz. Sizlere özellikle bakın sonuçlarını da göstermek istiyorum. Eğer düzenli olarak sıvı bitki besinleri verirseniz bakın bu 2 yaprak sonradan çıkan yaprak renginden de zaten anlaşılıyor. Sıvı bitki besinleri orkidelerin yaprak çıkarmasına özellikle çok fayda sağlıyor ve sağlıklı köklere sahip olmasına yardım ediyor. Bakın görüyorsunuz bu köklerin hepsi yeni çıkan kökler ve kökler gayet aktif ve canlı. Orkidelerinizin köklerine bakarak sağlıklı olduğunu zaten anlayabiliyoruz. Eğer vermiş olduğunuz sıvı bitki besinlerin yaramadığını düşünüyorsanız bunu köklerinden ya da yapraklarından çürümesiyle, solmasıyla anlayabilirsiniz.
Fakat gördüğünüz üzere vermiş olduğumuz sıvı bitki besinleri sonucunda hem bol hava kökleri, uçları aktif, hem de bol bol yeni kökler çıkarmasını sağlıyor. Hemen bakın saksının altını da sizlere göstermek istiyorum. Bakın saksı altından da bu kökler hep yeni çıkan kökler. Bu kökleri de kesinlikle kesmeyin. Bunlar da zaman ile saksıyı eğer ikinci bir saksı kullanırsanız altında zaten şekillenecektir. Ve orkidelerinizin gelişimine de inanılmaz fayda sağlayacaktır. Bakın yine görüyorsunuz orkidelerim bol çiçekli. Bu orkideler benim hep kendi büyüttüğüm ve bendeki 5. ya da 6. kez çiçeklenmelerim. Bu orkidelerin çoğunu ben özellikle çiçeksizken almıştım. Çiçeksiz orkidelerimdeki gelişim gerçekten muhteşem. Bunun tek nedeni orkidelerin doğru bakım ile bakılması. Özellikle yaz ayı geldiği için orkidelerinizin konumuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Direkt güneş alan ya da özellikle öğle saatlerinde yakıcı sıcaklıklara kesinlikle orkidelerinizi koymayın. Sadece bol aydınlık olan pencere kenarına yakın bir yere konumlandırabilirsiniz. Geçici süreliğine sabah güneşini alıyorsa ya da ikindi güneşini geçici süreliğine alıyorsa bunda bir sıkıntı olmaz. Fakat yakıcı bir güneşe kesinlikle koymayın. Yaprakları yanabilir ve çiçeklerini kısa sürede dökebilir. Ve aynı zamanda yaz ayında orkideler tabii ki su ihtiyacı daha da sıklaşıyor. Bunu köklerine bakarak anlayabilirsiniz. Köklerini mutlaka kontrol edin. Eğer beyaza döndüyse sulamayı yapın. Ama eğer kökler yeşil ise sulama yapmayın. Yaz ayında çok fazla su verip orkidelerinizin çürümesine ya da ölmesine sebep olmayın. Sulama öncesinde mutlaka ihtiyacının olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bu anlattığım tüm püf noktalara dikkat ederseniz orkideleriniz bol bol çiçek açacaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomun eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Sorularınızı gördükçe mutlaka dönmeye çalışıyorum. Eğer yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.